Günaydın demeyi çok isterdim dostlar ama maalesef şu an saat 3'e 5 var. Bir yorulmuşum dün. Bir de üzerine sizlere video yetiştirmek için gece edit yaptım. Videomu editledim, yükledim, kapağını, başlığını, her şeyi hazırladım. Paylaşmayı da hazır hale getirdim. Kafam rahat, gönlüm rahat sizlere videoyu yetiştirebildiğim için. Ama birazcık tabii ki de geç uyandım. Malezya'dayız, Kuala Lumpur'dayız arkadaşlar. Bu videoda hep birlikte Kuala Lumpur'daki birkaç tane sokak pazarını gezeceğiz. Sizlere Kuala Lumpur'un sokak pazarlarını göstermek istiyorum. Biliyorsunuz her ülkeye gittiğimde bir sokak pazarı geziyorum ya da pazarlarını geziyorum. İlginç oluyor, ben seviyorum. Küçükken böyle çok fazla pazara gitmeyi sevmezdim. Yani bizimkiler beni elimden tutup pazara çok fazla götüremezlerdi. Ama büyüyünce, dünyayı gezmeye başlayınca özellikle böyle ilgimi çekmeye başladı bu sokak pazarları. Fiyatlara bakıyorum, ne satıyorlar bakıyorum. İlginç şeyler görüyoruz, sokak yemekleri görüyoruz vesaire. Çok hoşuma gitmeye başladı. O yüzden her ülkede çekmeye çalışıyorum bu konsepti. Bu videoda da Kuala Lumpur'da, Malezya'da bir sokak pazarı hep birlikte gezeceğiz. Öğleni 3 yaptık. Tabii ki birazcık karnım acıktı. Videoya hemen böyle hızlıdan bir kahvaltıyla başlayacağız ve güzel birkaç tane pazar buldum. Onları gezeceğiz. Şunu da göstermek istiyorum bir yandan. Güney Amerika seyahatimi hatırlayanlar şeker kamışı suyu ve Hindistan cevizi suyu, oralarda çok fazla içmedim de şeker kamışı suyu içtiğimi hatırlayacaktır. Burada bir de ona Hindistan cevizi suyu da ekleniyor. Çok lezzetli oluyor, özellikle şeker kamışı suyu arkadaşlar. Burada da kardeşimiz et döner, tavuk döner satıyor ama dünden kalmış. Yani taze olması önemli. Şey yapabilir, rahatsız edebilir sizi. Güne kahvaltıyla başlıyoruz arkadaşlar. Kendime bir omlet söyledim. Domatesli, soğanlı, hatta yeşil soğan da var içerisinde bir omlet. Şöyle göstereyim sizlere. 2 yumurtadan yapıyorlarmış. Fiyatları en son söyleyeceğim. Masaya birkaç bir şey söyledik. Uğur'la beraberiz. Samsa söyledik. Birazcık ufak. Ben daha büyük gelir diye düşünmüştüm. Öyle hayal etmiştim ama tek lokmalık. Yanına da böyle sos olarak ketçap vermişler arkadaşlar. Yeşil çay söyledik. Yeşil çay da şöyle 2 kere bunu dolduruyorlar sizlere. Yani içerisinde bir sallama çay var. Su ekliyorlar daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Bir de roti söyledim arkadaşlar. Roti paratha. Önce sosunu göstermek istiyorum çünkü bu birazcık sıvı, dökülebilir. Bu rotinin sosu içerisinde çeşitli baharat var, patatesler var. Çeşitli sebzeler var. Lezzetli oluyor, güzel oluyor. Hafif böyle değişik, mayhoş bir tadı var. Bu da hamur işi arkadaşlar, roti. Hem roti hem de paratha olarak geçiyor. Uğur'u tanıyanlarınız vardır zaten arkadaşlar. Bangladeş seyahatinden beri Uğur'la birlikteyiz. Kankam da ne söyledi? Aynısı. Haşlanmış yumurta söyledi ama yarım haşlanmış yumurta söyledi. Böyle ucunu kırdı, kaşıkla yedi ama orada şöyle bir tatsızlık oldu. Menüde farklı bir fotoğraf vardı. Uğur'un içi o fotoğrafa gitti ama farklı bir şey geldi. Vardı. Menüde banmalı vardı ama böyle gelince canım sıkıldı. Olsun. Yedik, nimettir. Güzel mi samsana tadı? Fena değil, afiyet olsun. İçinde ne var? Patates var. Patates var. Samsa. Güzel. Baharatlar var. Soframız bu şekilde arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Fiyatları da buradan çıkınca söyleyeceğim sizlere. Burası Çin mahallesinde bulunan pazarın girişi arkadaşlar. Petaling Street olarak geçiyor. Şöyle göstermek istiyorum sizlere girişi. Malezya'nın ilk videosunda da göstermiştim sizlere burayı. Burada dostumuz bir sanat icra ediyor. Kolaylıklar dileyelim kendisine. Sağlı sollu dükkanlar var. Bir şeyler satıyorlar. Genelde çakma ürünlerin satıldığı bir sokak pazarı burası. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi bulabilirsiniz. Bir yanda saat, gözlük, çanta, bak parfümler var, kulaklık var, hediyelik eşyalar var, kıyafetler var. Yani aklınıza gelebilecek her şey bu pazarda var arkadaşlar. Burada pazarlık kültürü de varmış. Onu da öğrendim. Mesela bakın burada bir tane tişört var. 9 ringgit yani 90 TL. Burada 10 ringgit 100 TL. Şöyle fiyatları da bir yandan göstereyim. Çantalar 10 ringgit 100 TL. 1 ringgit aşağı yukarı 9,5-10 TL arası bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu şalvarlar ne kadar yapıyor? 25-30 ringgit. Yani 250-300 TL bu şalvarlardan alabiliyorsunuz. Güneydoğu Asya'da gezerken birçok turistin giydiğini göreceksiniz bu şalvarları. Özellikle Tayland'da bayağı popüler. Bir de bunun gömlekleri var. Bu abimiz satıyor gömleği. O da işte yine 250-300 TL civarı. O gömleklerden, şalvarlardan
alabiliyorsunuz. Sabah kahvaltısını gördünüz, yani neler yediğimizi gördünüz. Toplam kahvaltının ücreti 42 ringitti arkadaşlar. Yani 400-420 TL civarı bir şey yapıyor. Bilmiyorum, Türkiye'de öyle bir kahvaltı yapsak kaç para öderdik? Yazın yorumlara. Ben bir süredir Türkiye'de değilim, o yüzden fiyatları bilmiyorum. Yazarsanız sevinirim. Yumurtayı yedik, samsa yedik, işte gözleme tarzı bir şey yedik, işte patatesli o dal oluyor sanırım, sos var. Değişik bir şey o lezzetli. Ondan yedik, çay içtik. 400-420 TL. Yazın bakalım Türkiye'de fiyatlar nasıl? Bir öğrenmiş olalım. Güneydoğu Asya'da gezerken en çok sevdiğim şeylerden biri tropikal meyveleri o kadar ucuza yiyorsunuz ki arkadaşlar. Yani çok güzel meyveler var. Çok uygun fiyata yiyorsunuz, tadıyorsunuz ve gerçekten çok lezzetli tropikal meyveler. Bakın böyle sıradan komple bir sürü meyve tezgahı görebilirsiniz. Yani bizim ülkemizde yetişmiyor ya da çok zor koşullarda çok nadir yetişiyor bazı tropikal meyveler. Doğal olarak pahalı oluyor ama burada uygun fiyatlı. Doya doya meyve yiyorsunuz. Yeme içme konusu birazcık böyle şey olabiliyor. Ağız tadımıza uygun olmayabiliyor. Ne yapıyorsunuz? Meyveye yükleniyorsunuz. Çünkü meyveler harbiden lezzetli. Ya da ne yapıyorsunuz? Böyle meyveleri buzla geçiriyorlar. Mikserden geçiriyorlar. Yine çok pahalı olmuyor. Ucuz oluyor. Onu içiyorsunuz. Normalde burası çok daha büyük bir sokak pazarı arkadaşlar. Baksana da burası komple tadilatta. Çarşının bayağı büyük bir kısmını tadilata almışlar. O yüzden maalesef o kısmı göremiyoruz. Burası Kuala Lumpur'un Pasar Seni bölgesi arkadaşlar. İşte Çin Mahallesi burada. Şu an Central Market'e geldim. Zaten Çin Mahallesi ile Central Market'in arası 2 dakika yürüme mesafesi. Yani pazar, sokak çarşısı bölgesi diyebilirim burası için. Kalabalık da genelde bu taraflarda. Şimdi sol taraf kapalı market. Şu an bir sokağı kapatmışlar. Yani kapatmışlar derken büfeler falan var burada. Bir şeyler satıyorlar. İnsanlar ekmeğini kazanıyor. Turistlerin de ilgisini çekiyor tabii. Buranın yerel halkı da burada gelip vakit geçiriyor. İşte sokak lezzetleri var. Butik kahveciler var. Dondurmacılar var. Tatlıcılar var. İnsanlar hem bir şeyler yiyor. Gençler genelde bu bölgede takılıyor. Eğleniyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Vakit geçiriyorlar. Bangladeş'i hatırlıyorsunuz. Bir sokak pazarı geziyorduk. Ağzımız açık kalıyordu yani. Ortamı hatırlıyorsunuz. Öyle bir şey yok. O curcuna, o kaos, o ilginçlik yok. Burası daha da sakin. Bazı ülkelerde böyle olacak arkadaşlar. Hello. Kameraya yapıyor ama konuşmaya da çekiniyorlar. Bayağı utangaçlar. Bazı ülkelerde böyle sakin olacak arkadaşlar. Yani sürekli o kaosa, atraksiyona, tehlikeye giremiyoruz. Öyle bir dünya maalesef yok. Pastel de nata. Lisbon tatlısıydı değil mi bu? Portekiz. Portekiz. Sadece genel Portekiz mi yoksa Lisbon'a özgü mü? İnan onu bilmiyorum ama Portekiz'in en ucra yerinde, en ara sokağında bile var. Benim hoşuma gidiyor bu tatlı. Ya Portekiz'e gitmedim ama burada yedim. Nepal. Nepal. We love Nepal. Yetiyor mu? Yetiyor. Bak gördün mü? Şöyle aldı parayı. Saygı göstergesi. Burada Evet. para verirken de para alırken de şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Saygı göstergesi. Nata'yı şöyle göstereyim sizlere, bir Portekiz tatlısı. Uğur da Portekiz'e gitmişti. Benim annem babam da Portekiz'i gezmişlerdi. Onlar da çok severler. Uğur da çok seviyor. Görünce tadına bakalım dedik. Yok ya. Portekiz olamıyor ya. Orası yeri oğlum, çok normal Aynen. değil mi? Thank you. Ne düşünüyorsun Kuala Lumpur hakkında kanka? Şöyle kamerayı biraz Sıkıcı. eğeyim de. Sıkıldın değil mi? Sıkıcı bir şehir. Kuala Lumpur yalan değil, sıkıcı bir şehir. Yani geziyoruz, tozuyoruz ama siz de etrafı görüyorsunuz. Gerçekten sıkıcı bir şehir yani. Çok sakin ya. Çok. Yani öyle yerlere gidip geldik ki bura gerçekten sıkıcı geliyor ya artık. Yapacak bir şey yok. Geziyoruz, mecbur geldik. Ucuz uçak bileti buluyoruz. Evet, ucuz uçak bileti buluyorsun. Geçiş yeri olmak zorunda. Bizim de sakinleşip dinleneceğimiz, çamaşırımızı yıkayacağımız, video editleyeceğimiz yerler olmak zorunda. Böyle ülkeler oluyor. Evet, çok yaban geldi bana da. İşe yaramaz. Her Çok şeyi yalan. yerinde yiyeceksin aga. Aynen. Ne diyor? Arıyorum 4.80. Pilotu Akşam ara. gelsin havalimanına. Alsın bizi gidelim. Lizbon'a getirsin bize. Uğur kolasın sen ya. Şu kardeşini götür Portekiz'e. Çöz vizemizi. Benim soyadım bu arada gerçekten Kola abi. Gerçekten Kola. Yani benim lakabım Kola değil. Soyadım Kola. K-O-L-A. Burası Central Market'in içi arkadaşlar. Kapalı bir çarşı burası. Bir sürü dükkan var. Ortaya da böyle kıyafetler,
bazı yemek tezgahları, içecek tezgahları açmışlar. Burada da bir hareketlilik var. Ama tabii bugün sanki biraz daha sakin gibi görüyorum. Daha kalabalık olduğu ana denk geldim açıkçası. Üst katı da var buranın. Burada yemek bölümü var. Bayağı güler yüzler ama çok utangaçlar. Gerçekten çok utangaçlar. Yani iletişim kuramıyorsunuz kolaylıkla. Çok fazla Çinli turist var arkadaşlar. Gruplar halinde, kalabalık gruplar halinde gelip geziyorlar. Bireysel gelip geziyorlar. Avrupa'dan da gelen turistler gördüm. Ama hiç Türk turiste denk gelmedim şimdiye kadar. Kuvvetle muhtemel, yani varlardır, geziyorlardır. Özür dilerim, geldim pardon. Genç bir öğrenci grubuna denk geldim. Gezmeye gelmişlerdi. İlk gündü, Malezya'daki ilk günde denk gelmiştim, doğru. Merdeka Meydanı'na geldim şimdi arkadaşlar. Burası Bağımsızlık Meydanı. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Büyük bir bayrak asılı burada. Malezya bayrağı asılı. Hemen karşıdaki binada görüyorsunuz zaten Malezya bayrağını. Amerikan bayrağına biraz benzettim ben. Sadece işte ay yıldız var Malezya bayrağında. Tabii renkler de biraz daha tonları değişik. Burada ablalarımız da geleneksel oyunlarını oynuyor galiba. Çinli bu ablalar. Bravo! Bravo! Çok fazla Çinli turist var dedim. Merdeka Meydanı burası arkadaşlar. Kuvvetle muhtemel burada işte kutlamalar, törenler vesaireler, birçok şey burada yapılıyordur. Tarihi eski binaları da görüyorsunuz. Mimarisi de dikkatinizi çekmiştir. Dataran Merdeka yazıyor. Yani Malayca ismi bu. Şöyle sizlere göstereyim etrafımı. Baktım çimlere basanlar var, girenler var. Dedim ki bu alana da girmek herhalde sıkıntı yaratmıyor, izin veriliyor. O yüzden ben de girdim ama birazcık ıslak. Şimdi Malezya'nın tarihine birazcık baktığımızda geriye dönüp Malakka Sultanlığı'yla karşılaşıyoruz. 15. yüzyılda Malakka Sultanlığı bu topraklarda hüküm sürmüş. Malezya tarihindeki ilk büyük devlet olarak geçiyor. Onun öncesinde küçük Malay krallıkları varmış ama ilk büyük devlet Malakka Sultanlığı olarak geçiyor. Daha sonrasında bu topraklarda biliyorsunuz birçok ülke sömürgeleştirildi. Portekizliler tarafından, Britanyalılar tarafından ve Hollandalılar tarafından sömürgeleştirildi. Hatta şirketler aracılığıyla Britanyalılar bazı ülkeleri kontrol ediyordu. Sonrasında 2. Dünya Savaşı'nda bir Japon işgali oluyor arkadaşlar bu topraklara. Daha sonrasında da 1957 yılı olması lazım. Malaya Federasyonu bağımsızlığını ilan ediyor ve her yıl Merdeka, yani bağımsızlık günü kutlanıyor arkadaşlar. Bu meydanın ismi de Merdeka, yani bağımsızlık meydanı. Daha sonrasında 1963'te Malezya Federasyonu kuruluyor. Singapur'da bu federasyona dahil ülkelerden birisiymiş o zaman ama Singapur 1965 yılında ayrılmış bu federasyondan. Kendisi ayrı bir devlet. Durum budur yani. Malezya tarihini birazcık böyle incelediğimizde hızlı bir şekilde özet geçebilirim size bu bilgileri. Burada da tahmin edebileceğiniz üzere işte bağımsızlık gününü kutluyorlardır. Ayrı bir tören vesaire bir şey yapıyorlardır. Anma törenleri yapıyorlardır. Belki konserler veriliyordur. Böyle bir meydan. Yani Kuala Lumpur'a gelirseniz burayı da ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çevrede gökdelenleri görüyorsunuz. Burada tarihi binalar var. Bazı sömürge mimarisini de görüyorsunuz. Hemen karşı tarafta metro geçiyor. Onu da görüyorsunuz. İlk videoda metro sistemini anlatmıştım. Nasıl bilet alabileceğinizi anlatmıştım. İlk videoda mutlaka bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Burası gelişmekte olan bir ülke. Yani sanayisi gelişiyor. Turizmi gelişiyor. Zaten Petronas şirketini biliyorsunuz. İlk videoda birazcık bahsetmiştim. Petronas ikiz kuleleri var. Orası simgesel bir yönetim merkezi bu şirket için. O bir ulusal şirket aslında. Malezya'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi. Burası doğal kaynaklarıyla da ön plana çıkan bir ülke. Ve tabii palm yağı var burada. En önemlisi o. Palm yağı çok faydalı bir yağmış arkadaşlar bu arada. Ben araştırırken okudum, öğrendim. Palm yağının en büyük üreticilerinden bir tanesiymiş Malezya. Gelişmekte olan bir ülke. Yani Kuala Lumpur gerçekten böyle gezerken keyif alabileceğiniz bir şehir aslında. Hani bana çok hitap etmiyor ama şehir gezmeyi sevenler için ideal bir yer diyebilirim aslında. Attention to all passengers. Planet Airlines will undergoing phase 2 of the signaling system upgrade from September. Hello, brother. Hello, sir.
Burada bir kalabalık var arkadaşlar. Bu abilerimizin elinde de böyle telefon var, tamam mı? Işık vesaire bir şey var. Kendilerine böyle bir sistem kurmuşlar. Gelen turistlerin fotoğrafını çekiyorlar. Peki neyle çekiyorlar bu fotoğrafı? Hemen göstereyim sizlere. Petronas İkizkuleleri arkadaşlar. Bahsetmiştim ya. Malezya devletinin ulusal petrol şirketinin, gaz şirketinin binası. Yani simgesel ofisi olarak geçiyor burası. Burayla herkes fotoğraf çekiliyor. Burası belki de Malezya'nın simge noktalarından bir tanesi. Çevremizde bir sürü gökdelen var. Şöyle göstereyim sizlere. Bir sürü gökdelen var. Metroya bindiniz, KLCC durağına geliyorsunuz. Burayı ziyaret etmek için. Yaklaşık 250 metre diye hatırlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bayağı da yüksek bir bina. 1998 ile 2004 yılları arası dünyanın en yüksek binasıymış burası. Ama şu an için Burj Khalifa. Orayı da ziyaret etmiştik. Dubai videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Gökdelenler var bu etrafta. Apartman vesaire yapmışlar. Böyle rezidans tarzı bir şeyler yapmışlar. Bayağı da pahalıya satıyorlardır büyük ihtimalle. Burası aynı zamanda bir AVM. Şimdi içine doğru yürüyoruz. Birazcık AVM'de oturup kahve, çay vesaire bir şey içeceğiz. Orada dinleneceğiz. Biraz yorulduk ya. Havayı kararttık arkadaşlar. Burası da bayağı bir kalabalıklaştı bu arada. Tabii ışıklar yanınca birazcık farklı bir görüntüsü oluyor Petronas'ın. Şöyle göstereyim sizlere. Baksanıza herkes eğiliyor. O şekilde fotoğraf çekiliyor. Yüksek olduğu için bina. Kalabalık burada toplanıyor. Sohbet, muhabbet, fotoğraf derken işte burada vakit geçiriyorlar. Gökdelenlerin, binaların ışıkları yandı. Bunun da ışığı beyaz. Şöyle göstereyim. Genelde herkes geliyor burada. Fotoğrafını çekiliyor. Olayı bu yani buranın. Olayı bu. Biz de birazcık içeride vakit geçirdik. AVM'de böyle bir çay kahve içtik, dolandık vesaire. Birkaç mağaza gezdik. Burada çok güzel markalar var. Fiyatlara baktık. Bir fiyat karşılaştırması falan yaptık Türkiye ile. Birazcık vakit geçirdik. Havanın kararmasını bekledik. Dedik bunun bir ışıl ışıl halini sizlere gösterelim yani. Uğur da şimdi buralarda video çekiyor. Ne yaparız? Artık otelin oraya doğru ufak ufak gideriz. Bir de bizim muhiti göstereyim sizlere. Orada hayat nasıl, durum nasıl, kalabalık mı? Orayı da göstermek istiyorum. Sonrasında da videoyu bitiririz arkadaşlar. Baksanıza evlere. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar bayağı pahalıdır ya. Bizim otelin muhitleri de buralar arkadaşlar. Merkezi bir yer. Güzel bir yerde kalıyoruz. Yani oda için güzel diyemem de bu çevre iyi. Her yere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Odamızın ne yazık ki penceresi yok. O yüzden birazcık havasız ama klimayla idare etmeye çalışıyoruz. Aslında Hintlerin yaşadığı bölge diyebilirim burası için. Bir sürü onların böyle restoranlarını, dükkanlarını falan görüyorsunuz. Çok fazla göçmen var burada çalışan, aynı zamanda yaşayan. O yüzden onların kültürünü de bir yandan burada görüp deneyimleyebiliyorsunuz. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. Yani gördüğünüz üzere bayağı sakin bir şehir Kuala Lumpur. Dolu dolu bir gün yeter Kuala Lumpur için, yani bunu söyleyebilirim. Pazarlarını da gördük, akşamını da gördük. Etrafı da göstermeye çalıştım sizlere. Özgürlük Meydanı, Bağımsızlık Meydanı'nı da gördük. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bu Malezya'nın son videosuydu. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.